Merhaba, ben Selen. Ben de Şükrü. Yeni kanalımız Maps and Bags'e hoş geldiniz. Öncelikle bizi tanımayanlar için kısaca kendimizden bahsedelim ama sonrasında çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. En azından biz çok eğleneceğiz gibi gözüküyor ama umarız bunu size de yansıtabiliriz. Yeni kanalımızın bu ilk videosunda sizlere güzel ve eğlenceli bir içerik hazırladık. Haydi o zaman başlayalım. Biz kimiz? Biz seyahat etmekten, yeni yerler keşfetmekten inanılmaz keyif alan bir gezgin çiftiz. İkimiz de 30'un üzerinde ülkeye seyahat ettik. Bu seyahatlerin tabii birçoğunu birlikte yaptık. Fakat ayrı zamanlarda ayrı gittiğimiz yerler de oldu. Toplamda Şükrü ve ben toplam 38 ülke görmüşüz. Kazandığımız parayı genel olarak seyahate harcıyoruz diyebiliriz. 38 ülke aslında iyi sayılabilecek bir rakam ama tabii dünya üzerinde 200'ün üzerinde ülke olduğunu düşünürsek gezilecek daha çok yer var. İnternette bazı web siteleri var. Böyle gittiğiniz ülkeleri seçip dünya haritası üzerinde boyayabiliyorsunuz. Biz de bir yapalım bakalım dedik ve karşımıza böyle bir harita çıktı. Tabii bazı şeyler böyle biraz yanıltıcı olabiliyor. Örneğin sadece Moskova ve St. Petersburg'u gezerek sanki bütün Asya kıtasını gezmişiz gibi gözüküyoruz. Ama tabii ki Rusya'da daha görmek istediğimiz birçok yer var. Hani keza Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de daha görmek istediğimiz birçok yer var. Bu gibi büyük ülkelerde aslında ülke değil de şehir bazında seçim yapılabilse çok daha güzel haritalar çıkar. Belki yakında bu gibi uygulamalar da çıkacaktır veya varsa eğer bizlere bilgi verebilirseniz çok seviniriz. Haritada kırmızı gördüğünüz yerler Selen'le birlikte gezdiğimiz yerler. Onun dışında sarılar Selin ayrıca gördüğü ülkeler, yeşiller ise benim tek gittiğim ülkeleri gösteriyor. Eğer siz de seyahat etmeyi seviyorsanız bu tarz bir harita oluşturup yeni yerler gördükçe haritanıza ekleyebilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmında bazı linkler bıraktık. Onlardan birini kullanarak kendi haritanızı siz de oluşturabilirsiniz. Seyahat tabii bizim için büyük bir tutku ama pandemi sebebiyle 2 senedir biraz fazlaca evde tıkılı kaldık. Bu süre boyunca yapamadığımız seyahatler o kadar çok gözümüzde tüttü. Evde kaldığımız her gün işimiz o kadar şişti ki anlatamayız. Maalesef pandemi devam ediyor ve seyahat kısıtlamaları hala mevcut birçok yerde. Birçok da belirsizlik var. Ama artık yeter, biz yavaştan başlıyoruz seyahatlere. Hatta bu videoyu da yaptığımız bir seyahat sırasında kaldığımız Orta Çağ döneminden kalma bir otel odasında çekiyoruz. Hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekileri tehlikeye atmadan başlıyoruz tabii seyahatlerimize. Pandemi boyunca da Türkiye içerisinde bir takım seyahatlerimiz, keşiflerimiz oldu. Bu seyahatleri de izleyebileceksiniz. O yüzden kanalımızı takip edip bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Peki kanalımızın ismi niye Maps and Bags? Açıkçası bu ismi koyarken çok zorlanmadık çünkü bunlar bizim seyahatlerimizdeki iki önemli unsur. Maps and Bags yani harita ve çanta. Öncelikle biz seyahatlerimizde çok mobil olduğumuz için illaki böyle yanımızda, sırtımızda bir çanta olur. Bizim seyahat anlayışımıza göre yani bir otele yerleşip bir hafta aynı yerde kalmak gibi bir şey yok. O yerin büyüklüğüne göre değişir tabi ama genelde böyle 2-3 gün bir yerde kalıp genelde başka bir yere geçiyoruz. Hatta her gün ayrı yerde kaldığımız seyahatlerimiz bile oldu. Mesela şu an 16 günlük bir yurt dışı seyahatindeyiz ve 8 farklı otelde kalıyoruz. Dolayısıyla hani sırt çantası, seyahat çantası, bavul adına ne derseniz değil bizim için gerçekten bizim seyahatlerimizdeki onların yeri ve önemi çok büyük. Ya sırt çantası demişken sırt çantalı gezginlerden değiliz. Tekerlek icadı olduğundan beri biz çekçekli bavul tercih ediyoruz. Çekçekli kabin bagajı gezginleri. Var mı öyle bir kategori? Duymadım ama herhalde oluşturabiliriz biz onu. Neden? Bu arada ben bavul konusunda gerçekten çok şanslıyım çünkü gerçekten Selen inanılmaz güzel bavul yapıyor. Hani birçok kişinin o check-in bavuluna sığdıramadığı eşyaları o daha küçük olan kabin bagajına çok daha rahat sığdırabiliyor. Hani ama böyle motif gibi işliyor yani. Öyle ayakkabı olduğu gibi koymuyor. Ayakkabıyı koyuyor, ayakkabının içine çorabı koyuyor. Çorabın içine mutlaka başka bir şeyler tıkıştırmış oluyor. Böyle hani inanılmaz motif gibi işliyor. Belki bir gün bu pratik bilgileri sizlerle paylaşır Selen. Kanalımızın isminde geçen bir diğer şey ise harita. Tabii harita seyahatlerimizin olmazsa olmazlarından. Artık telefonlarda mobil harita uygulamaları var. Onları da kullanıyoruz tabii. Ankara'dan yola elimizde bir karayolu haritasıyla çıkıp Trabzon'da falanca oteli mucizevi bir şekilde bulduğumuz günler geride kaldı çok şükür. Ama eğer bulabilirsek kaldığımız otelden ya da kaldığımız evden ya da o şehrin turist info ofisinden fiziksel bir şehir haritası edinip onunla da gezmeyi çok seviyoruz. Özellikle de çok büyük bir yerdeyse böyle fiziksel bir harita edinip üzerinde böyle rotamızı çizip rotadaki yerleri gördükçe üzerini işaretlemekten çok keyif alıyoruz. Burada eski quarter var. Şu rotayı şöyle yaparız. Yeşil rotayı. Ondan sonra buradan da böyle gideriz.
Bu 22 numara neymiş? Padre heykeliymiş. Buradan kapıyı görürüz. Şöyle de manzara noktaları var. Buradan da fotoğraf çekeriz. Şöyle 1 saat, 1,5 saat içerisinde paketleriz. Hatta bu haritalarda şehrin belli başlı simgelerini ifade eden görseller, çizimler oluyor. O çizimlerde mutlaka ve mutlaka kilisenin çan kulesi sağ taraftaysa sola, sol taraftaysa sağa konmuş oluyor. Kiliseyi sağıma alıp yürüyeyim dediğimizde aslında solumuza alıp yürümüş olabiliyoruz. Ve yolumuzu bulmak adeta bir hazine avına dönüşüyor. Ama sanırım biz böyle eziyetli yolculuklardan keyif alıyoruz. Ya bu arada harita bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü harita bizim için sadece yol bulmamızı sağlayan bir araç değil. Aynı zamanda seyahatlerimizi planlarken de haritanın önemi gerçekten çok büyük. Örneğin mesela Londra gibi büyük bir şehri güzel bir planlama yapmadan gezemezsiniz. Yani kaybolursunuz içinde. Ne yapacağınızı, nereye, ne zaman gideceğinizi bilemezsiniz. Peki biz bu gibi yerleri nasıl geziyoruz? Öncelikle tabii gezmek, görmek istediğimiz yerleri belirliyoruz. Sonra bunları haritada işaretliyoruz. Ve bunları grupluyoruz haritada. İşte birbirine yakın olan yerler, şehir merkezine yakın olan yerler, toplu taşıma gerektiren yerler. Sonrasında gün planlaması. Bu görmek istediğimiz yerleri kaç günde gezeriz? Hatta hani kalmak istediğimiz yere bile bu harita üzerinde yaptığımız çalışmayla karar veriyoruz ve sonrasında belirlediğimiz rota üzerinden seyahatimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kadar planlı olmak zorunda mısınız diyebilirsiniz. Daha böyle akışına bırakarak keşif şeklinde seyahat edilemez mi diyebilirsiniz. Edilebilir tabii ki de. Ama biz ne kadar çok şey görürsek, ne kadar çok şey deneyimlersek o kadar çok şey öğreniriz gibi bir bakış açısına sahibiz. O gittiğimiz yere bir daha gidemezsek, göremediğimiz bir şey içimizde kalırsa diye planlı gezmeyi önemsiyoruz. Önemsemekten de öte biz böyle keyif alıyoruz. O yüzden de harita en az seyahat çantası kadar önemli bizim için. İşte bu yüzden kanalımızın ismini de Maps & Bags koyduk. İyi, peki ne güzel geziyorsunuz ama şimdi niye böyle bir YouTube kanalı açtınız? Bundan sonra ne değişecek? Aslında temel olarak hiçbir şey değişmeyecek. Biz gezmeye devam edeceğiz. Sadece böyle biraz dozunu, yoğunluğunu arttıracağız. İşte örneğin pandemi öncesi 2019 senesinde biz 11 tane ülkeye gitmişiz. Yani aşağı yukarı böyle her ay bir ülke seyahati yapmışız. Hiç fena değil. Ama bundan sonra seyahatlerimizi biraz daha arttıracağız. Hatta seyahatlerimizin süresiyle ilgili de bazı yeni planlarımız var. Tabii gittiğimiz yerin büyüklüğüne göre 2-3 günden işte 10-12 güne kadar farklı seyahatlerimiz olmuştu. Örneğin işte Macaristan'da mesela Budapeşte 2-3 günlük bir seyahat yaparken işte Küba, İzlanda gibi yerlere işte 10-12 günlük zaman ayırmıştık. Ama bundan sonra seyahatlerimizi 3-4 haftalık zaman dilimlerine yaymayı, işte bir yere gitmişken tek bir ülke değil de 3-4 tane farklı ülke görmeyi, daha çok şey keşfetmeyi, daha fazla şey öğrenmeyi hedefliyoruz. Hatta böyle 1-2 aylık seyahatlerimiz bile olabilir. Bunları yaşayarak göreceğiz. Videomuzun başında seyahat ettiğimiz ülkelerin haritasını gördünüz. Daha çok Avrupa kıtasında gerçekleştirdik seyahatlerimizi. Mesafe yakın olunca fazla planlama gereği duymadan, iş yoğunluğunda bir fırsat yaratıp uzun bir hafta sonu için son dakikada olsa uygun bir bilet bulup hızlıca kaçabildiğimiz bir destinasyon olduğu için sık sık Avrupa'da bulduk kendimizi. Avrupa'daki seyahatlerimizi tabii ki de devam ettireceğiz ama yakın zamanda Güney Amerika ve Güney Asya için de gayet şekillenmiş seyahat planlarımız mevcut. Şu an sadece pandemi dolayısıyla yaşanan belirsizliklerin biraz azalmasını bekliyoruz. Peki seyahat planlarınızı niye böyle yoğunlaştırıyorsunuz? Aslında Maps & Bags'in oluşum amacı da tamamen bununla ilgili. Bizim bir hayalimiz var. Biz dünya turu yapmak istiyoruz. Ama onu birazcık farklı yapmak istiyoruz. Yani öyle evimizden çıkıp 2-3 sene hiç dönmeden yapmak şeklinde değil de böyle 1-2 aylık seyahatlerle ama olabildiğince kısa sürede dünyada görmeyi arzu ettiğimiz her şeyi görmek istiyoruz. Ve bundan sonra sadece biz gezmeyeceğiz. Artık sizinle birlikte gezeceğiz. Gittiğimiz her yerde imkanımız olduğu sürece seyahatlerimizi videolarla sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Ve böylece hem oraları size göstermek hem de seyahatleriniz için size bir nevi rehberlik etmek istiyoruz. O yüzden hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bu arada sadece YouTube değil, Instagram'dan da bizim Maps & Bags hesabından takip edebilirsiniz. Seyahat videolarımızda beni muhtemelen birazcık daha çok göreceksiniz. Kameranın önünde daha çok ben olacağım gibi duruyor muhtemelen ama bu bir ekip işi olacak. Biz her zaman olduğu gibi seyahatlerimizi Selen'le birlikte yapıyor olacağız.
Şimdi bu kanalımızın ilk videosu olduğu için biraz da eğlenceli bir video olsun istedik. O yüzden çok uzatmadan keyifli bir oyuna geçmek istiyoruz. Videonun başında da dediğimiz gibi bugüne kadar 40'a yakın ülke gördük. Bu seyahatler sırasında da çok güzel anılar biriktirdik. Uzun süredir seyahat edemediğimiz için aşırı bir özlem de var. O yüzden yavaş yavaş seyahatlere başlarken, yavaş yavaş yeni anılar biriktirmeye başlarken Şükrü ile şu ana kadar yaptığımız seyahatlerle ilgili keyifli bir oyun oynamaya karar verdik. Birbirimize bazı sorular hazırladık. Bugüne kadar yaptığımız seyahatlerle ilgili enler, işte en keyifli, en eğlenceli, en zor vesaire gibi sorularımızı hazırladık. Bir kağıda yazarak bu kabın içine koyduk. Şimdi sırayla bir kağıt seçerek o sorulara kendi cevaplarımızı vereceğiz. Bakalım neler çıkacak. Başlıyorum o zaman. Başla. Evet, ilk soruyu çekiyorum. Haydi bakalım. Nerede yaşamak isterdin? Nerede yaşamak isterdim? Şimdi yaşamak da bu ayrı bir şey. Böyle küçük, sevimli kasabalar var. Birçok yere gittik biliyorsun. Hani o gibi yerleri seviyorum ama yaşamak söz konusu olunca biraz daha ben büyük şehirciyim açıkçası. Hani nerede yaşamak isterdim çok fazla tereddütüm yok. Kopenhag. Ben Kopenhag'ı gerçekten çok seviyorum. Herhalde Kopenhag'da yaşamak isterdim ama onun dışında alternatif olarak mesela Londra gibi bir yer olabilirdi. Roma, Amsterdam gibi yerler herhalde yaşamak için benim tercihim olurdu. Valla ben Amsterdam'a katılıyorum bu liste içerisinde. Kopenhag'ı iklimden dolayı eliyorum. Londra ve Roma çok büyükler. Amsterdam iyidir, güzeldir. Listeye ayrıca Barcelona'yı ekleyebilirim ama sen Barcelona'yı görmedin. Görmedim, evet. Bakalım görünce ne düşüneceksin? Sıra bende. Seçiyorum. Bakalım. En güzel ve en kötü yemekleri neredeydin? Ya ben çok yemek seçmem aslında, o yüzden hani güzel yemek değil de hani keyifle yediğim yemekler dersek Macaristan kesinlikle. Çok uygun fiyata çok güzel avetleri vardı. Tavşan yedim, ördek yedim. Her öğünde farklı yemekler yedik keyifli ortamlarda. O yüzden Macaristan en güzel yemekler diyebilirim. En kötü değil de en keyifsiz yemekler dersek yine Küba. Ya adamların yemeği kötü demeyelim, adamların yemeği yok. Yani her gittiğimiz yerde siyah fasulyeli pilav, didiklenmiş et ve bir patates türü olan yukan patatesi vardı. 10 gün boyunca aynı şeyi yemiştik öğlen akşam. O yüzden Küba. Senin cevabını merak ediyorum çünkü sen acayip yemek seçersin. Evet. Şimdi yemek deyince ben herhalde Türk mutfağını ilk sıraya koyarım. Ama Türk mutfağı dışında herhalde vereceğim cevap İtalya olur. İtalya mutfağını çok seviyorum çünkü şöyle bir şey var. Biz bir yere seyahate gittiğimizde genelde böyle gezilecek, görecek yerlere ben bakarım, araştırırım ama nerede ne yiyeceğiz, hangi restorana gideceğiz kısmına Selen bakar. İşte internette araştırır, restoranların puanlarına bakar, yorumlarını okur. Ben biraz daha olaya farklı yaklaşıyorum. Benim için koku önemli. Yani bir yerde yürürken, bir caddede, işte sokakta yürürken bir restorandan bir koku gelir, o beni kendine çeker. O güzel koku beni kendine çeker ve ben o güzel kokuları en çok İtalya'da aldım. O yüzden de benim için herhalde bu sorunun cevabı İtalya olur. En kötü yemeklerin neredeydin dersen herhalde İzlanda derim buna çünkü aslında benzer bir sebepten dolayı. Hani yemeklerin kötü olmasından sebep değil, bir şey yiyememiş olmamızdan sebep. Çok pahalı bir yerde İzlanda. Hiçbir şey yemedik. Zaten çok fazla restoran da yoktu. Genelde böyle bir benzin istasyonlarında o işte hamburgerci falan buluyorduk. Onları yiyorduk. Yani doğru düzgün bir yemek yiyemedik İzlanda'da. O yüzden herhalde en kötü yemek deneyimim için herhalde İzlanda derdim. Evet. Yeni sorumuz geliyor. En ucuz pahalı ülke. En ucuz pahalı ülke. Yani en ucuz ve en pahalı ülke. En ucuz ülke ya ben yine Türkiye diyeceğim. Çünkü gerçekten Türkiye yani gittiğimiz yerler arasında hani beni en az üzen ülke. Ama onun dışında herhalde Macaristan diyebilirim. Macaristan'da gerçekten rahat etmiştim. Hani genelde çünkü bende şey var böyle hani harcadığım parayı TL'ye çevirme hastalığı var. İşte Euro'yu çevirince çok üzülüyorum. O yüzden Macaristan'da bunu yaşamamıştım. Macaristan'da gayet rahat ettim. O yüzden Macaristan diyorum ama en pahalı ülkeye gelince uzak ara İzlanda. Yani İzlanda gerçekten yani inanılmaz bir yerdi. Yani gerçekten yani anlatılmaz yaşanır. Yani gidip görürseniz ne kadar pahalı olduğunu zaten anlayacaksınız. İzlanda'yı ayrı bir yere koyuyorum ama onun için Avrupa ülkeleri arasında
İsviçre herhalde en pahalı ülke diyebilirim. Çünkü hani birçok ülkeye gittik. Hani atıyorum bir yemek yiyeceksiniz. İşte ucuz bir opsiyon da var. İşte pahalı bir alternatif de var ama hani İsviçre'de alternatif yok. Her yer pahalı. O yüzden herhalde İzlanda'yı ayrı bir yere koyarsak İsviçre bence en pahalı ülkeydi. Ya Macaristan ve İzlanda ikilisine katılıyorum. Ya mesela Tayland'a gitmiştim. Tayland da gerçekten ucuzdu ama ya Macaristan'da paranla en çok kaliteyi Macaristan'da alabiliyorsun. Hani o value for money dedikleri şey gerçekten Macaristan'dı. Yani hani evet Tayland'da her şey ucuz ama işte kalitesi de hijyeni de ona göre oluyor ya da deneyimi de ona göre oluyor. Ama Macaristan'da çok keyifli restoranlarda, çok güzel şarap barlarında çok uygun fiyatlara yiyip içebilmiştik. İzlanda yani kesinlikle evet. Yani bir hatta böyle 150 lira falan yani bugünümüzün parasıyla. O yüzden kesinlikle İzlanda, katılıyorum. Evet, çekiyorum. En hayal kırıklığı yaratan ülke. Ya net bir şekilde söylüyorum, Tunus. Görecek yapacak pek bir şey yoktu. Tunus'un başkenti, Tunus şehrinin eski pazar yerinden başka anlamlı pek bir yeri de yok zaten. O pazar yeri çok çok güzel. Fakat satıcılar o kadar yapışkan ki insan gördüğünden, gezdiğinden de bir şey anlamıyor. Hani bir an önce işte insanlarla göz teması kurmadan başımı öne eğeyim, geçeyim gideyim buradan kafasına giriyorsun. Annemlerle gitmiştik. Genelde hava konusunda çok şanslıyızdır seyahatlerimizde ama Tunus'ta öyle olmamıştı maalesef. Yağışlı, kapalı bir hava vardı. O yüzden sahil kenarındaki şehirlerdeki gezimizden de pek bir şey anlamamıştık, keyif alamamıştık. Ya hayal kırıklığı olan bir gezi olmuştu diyelim. Hani belki ülke güzeldir ama ben o güzelliğin tadına varamamıştım. Ben orayı görmedim ama benim için de bu sorunun cevabı gayet net. Maalesef ben de bu soruya Kıbrıs diyorum. Üzülerek Kıbrıs diyorum. Çünkü gerçekten 2 kere gittim ben Kıbrıs'a. Ve orada hani kazinolarda kumar oynamak dışında gerçekten yapılabilecek hiçbir şey yok. Hani gerçekten ben üzülerek en hayal kırıklığı yaratan ülke cevabına Kıbrıs diyorum. Evet, yeni sorumuz geliyor. En huzurlu yer. En huzurlu yer. Aslında birçok huzurlu yer gördük ama en huzurlu yer. Sanırım Samos diyeceğim. Yunanistan'ın Samos adası. Katılıyor musun? Ya biz 3-4 sene önce gitmiştik herhalde ilk defa. Bir Eylül ayıydı. O kadar çok beğendik ki Samos'u. Yani çok huzurlu bir yerde. İnanılmaz keyif aldık ve neredeyse bizim için Samos ziyareti gelenekselleşti. Biz her Eylül ayında Samos'a gitmeye başladık. 3 sene arka arkaya Samos'a gittik. Gerçekten çok huzurlu bir yer. Çok dinlendirici bir yer. Uzak ara ben bu soruya herhalde Samos cevabını veririm. Samos'tan çok sonra diyeyim. Český Krumlov'u hatırlarsın. Çekya'da evet. Český Krumlov. Ya bir yerde böyle oturup bir bira patates yapmıştık, hatırlıyor musun? Evet, yani çok iyi bir yerdi, çok huzurlu bir yerdi. İkinci sırada herhalde Český Krumlov'u koyalım. Ya Samos'a %100 katılıyorum. Huzur bulmak için gittiğimiz bir yer. Ama hani huzurlu anlar diyeyim. İzlanda'da Diamond Beach diye bir yer var. Ya da Arnastapi diye böyle dünyanın sonu diye tabir edebileceğimiz yerler vardı. Yani böyle bakıyorsunuz kilometrelerce ötede, yani gözün alabildiği yerde hiç kimse, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Böyle bir sonsuzluk hissi. Yani çok huzur bulduğum anları İzlanda'da yaşadım diyebilirim. Evet, çekiyorum. Gördüğün en güzel yer. Yani bu bir işte gittiğin yerde kale olabilir, kule olabilir, meydan olabilir. Herhangi bir şey. Gördüğün en güzel yer. Ya çok yer gördük. Gördüğüm en güzel yerlerin olduğu yeri söyleyeyim. Roma diyebilirim. Roma. Ya Roma'da böyle şeyi çok seviyorum.
Roma aslında şehir planlaması korkunç bir şehir. Aslında bakıldığında böyle şey yani hani dünya harikaları diyelim böyle daracık daracık meydanlara falan sıkışmış durumda. Böyle dar dar sokaklardan köşeyi dönüyorsun, bir anda karşına işte Aşk Çeşmesi çıkıyor. Biraz daha gidiyorsun ara sokaklardan, hiç ümit yokken bir sokağın başına bir geliyorsun, bir anda İspanyol merdivenleri çıkıyor karşına. Biraz daha gidiyorsun işte Piazza Navona çıkıyor filan. O yüzden Roma diyebilirim ama spesifik bir yer vermek gerekirse Pisa'da Pisa Kulesi'nin ve diğer binaların olduğu Piazza dei Miracoli diye bir meydan var. Aslında yine aynı his var. Önce hiçbir şey görmüyorsun. Olur. Böyle bir arkın altından bir geçiyorsun ve karşında Pisa Kulesi çıkıyor. Çok güzel bir an. O yüzden Roma ve Pisa'daki Piazza dei Miracoli diyebilirim. Roma ve Pisa'yı gerçekten ben de çok seviyorum ama benim bu soruya vereceğim cevap biraz daha farklı. Danimarka, Kopenhag'daki Christiania. Tahmin edeceğiniz üzere zaten. Ben Christiania'yı çok seviyorum. Aslında Avrupa'da benzer oluşumlar farklı ülkelerde de var ama Christiania yeri gerçekten benim için çok farklı. Burası Kopenhag'ın merkezinde özel bir bölge. Ve ben gerçekten hani Christiania'da vakit geçirmekte çok keyif alıyorum. Hani Kopenhag'a çok fazla kez gittim. Ve gittiğim her seferinde Christiania'ya mutlaka gittim. Hatta bazen sadece Christiania'yı görmek için bile Kopenhag'a gittiğim zamanlar oldu. O yüzden herhalde bu soruya vereceğim cevap uzak ara Christiania olacaktır. Evet, yeni soru geliyor. En zorlandığın dil, yani dil konusunda en zorlandığın ülke. Dil konusunda en zorlandığım ülke Çin. Tabii ki Çin. Yani birçok ülkeye gittik. Hani tabii ki İngilizce ile her ülkede anlaşabiliyorsun aslında. Hani bir şekilde derdini anlatabiliyorsun. Hatta anlaşamasan bile jestlerle, mimiklerle bir şekilde derdini anlatabiliyorsun ama Çin'de gerçekten bu imkansızdı. Hani vücut diliyle bile hiçbir şey anlatamıyorsun. Hatta şöyle bir şey yaşamıştık. Hani otelden çıkıyorsun mesela, bir yere gideceksin ama otele dönme şansın yok. Çünkü otelin adresini taksi şoförüne anlatma şansın yok. O yüzden oteller size bir kart veriyorlar. Kartta Çince işte otelin adresi yazıyor. Onu göstermediği sürece otele dönemiyorsun. O kart bizim için hani cüzdanımızdan daha önemli bir karttı. O yüzden ben Çin diyorum soruya. Ya Çin'e kesinlikle katılıyorum. Vücut dili konusuna ekstra katılıyorum. Ya bir restoranda bizim başımıza gelmemişti ama turla gitmiştik. Tur ekibinden birinin başına gelmişti. Adam limon istiyor. Ya limon diyor. Limonu sıkıyor. Yiyormuş gibi yapıyor. Ağzını ekşitiyor. Garson anlamıyor. Sonra yerel rehber girdi devreye filan. Ve zaten limon Çincesi de limonmuş yani ayrıca. Ama farklı bir telaffuzda söylüyor. Yani limon falan diyor mesela. Bu adam hani limon diyor, limonu sıkıyor, ekşi yapıyor falan, hiçbir şekilde anlaşamamıştık. Ben en zorlanmadığımız ülkeyi söyleyebilirim, İzlanda. İzlanda'da bir de şöyle bir şey vardı. Yerel halktan olmadığımız belli olduğu için tabii yani şehirler, kasabalar çok küçük, herkes birbirini tanıyor. Bir mekana girdiğiniz anda zaten sizin yabancı olduğunuzu biliyorlar ve anında İngilizce konuşmaya başlıyorlar. Ya o şey bile yok. Hani ne bileyim, Almanya'da bir dükkana girersin, hani biri önce seninle Almanca konuşur, işte English please falan dersin. O tutukluk anı bile olmuyor. O yüzden en zorlandığımız yer Çin, en zorlanmadığımız yer İzlanda diyebilirim. Hazır mısın? Çekiyorum. Hazırım. En feci trafik. Ya aslında şoför sensin. O yüzden senin bana sorman lazım. Evet ya bu soruya vereceğim cevap benim hükümsüzdür de ben İtalya'da Cenova diyeceğim. Şehre bir türlü girememiştik. Girince bir türlü yolumuzu bulamamıştık. İşte navigasyon bir şey söylüyor, o yollar ya kapalı ya tek yön. Böyle dar sokaklarda tam bir kaos. Otele ulaşamadan telefonumuzun şarjı böyle %2'ye falan indi. Ben artık hani bari oteli bulayım diye Şükrü'yü bir konsolosluğun önünde terk edip arabadan inip oteli falan bulmaya çalıştım. Sonra zaten orada ters yöne girdiğimiz için ceza yemişiz falan filan. 300 euro. Evet, evet. O yüzden en feci trafik, ya en kaotik trafik diyeyim.
En kaotik trafikte macera diyeyim ya da Cenova. Valla hani ben sana soruyu sorarken aklıma ilk olarak Arnavutluk gelmişti ama Cenova'ya da katılıyorum. Gerçekten bayağı sıkıntılı bir gündü. Ama benim de aklıma ilk açıkçası Arnavutluk geldi. Arnavutluk niye geldi? Çünkü aslında Arnavutluğa bakıldığı zaman gelir seviyesi olarak hani çok da hani ileri seviyede bir ülke değil ama trafikteki arabalara bakarsanız böyle Mercedesler, BMW'ler fink atıyor yolda ama ülkede yol yok. Yani araba var, yol yok. Dolayısıyla inanılmaz bir trafik var. Bunun da sebebi tamamen Arnavutluk mafyası. İşte Arnavutluk mafyası bu araba kaçakçılık konusunda gerçekten bir numara. İşte İtalya'dan, Almanya'dan çaldıkları arabaları halka daha ucuz fiyata satarak bir şekilde hani böyle bir yol bulmuşlar. Dolayısıyla inanılmaz bir araba var ve yol yok. Ve biz bunun sıkıntısını gerçekten 3-4 sene önce yaşadık biliyorsun. Evet. Karadağ'dan Arnavutluğa gidiyorduk. Bir araba kiralamıştık. Karadağ'dan Arnavutluğa gidiyoruz. Karadağ'da gayet güzel bir yolculuk geçirdik. Arnavutluk sınırına geldik. Arnavutluk sınırında Tiran'a gideceğiz. Yaklaşık 130 kilometrelik bir yolumuz vardı. Yani 130 kilometre nedir? Sonuçta şehirler arası bir yol. 2 saatte gidersin değil mi? Evet. Normal şartlar altında. 10 saat sürdü. 130 kilometreyi 10 saatte gittik. Hatta hani Karadağ'da da bir 3 saatlik bir yolumuz olmuştu. Ben o gün 13 saat araba kullandım. Yarım saatlik bir yemek molasını saymazsak 13 saat aralıksız. Arabadan inmeden 13 saat araba kullandığım bir gün başka olmadı. O yüzden ben bu soruya uzak ara Arnavutluk diyorum. Evet, yeni sorumuz geliyor. Zor soru. En beğendiğin ülke? En beğendiğin ülke? Evet. Bu biraz zor bir soru. Çünkü çok genel bir soru. Hani en beğendiğin ülke neye göre, evet. Kime göre, ne sana açıdan? Göre. Ne açıdan ama yani sonuçta hani zor soru. Danimarka diyeceğim herhalde ama ya tek bir cevap vermek bu soruya zor. Danimarka bir opsiyon, Kopenhag'dan sebep. Ama onun dışında hani gerçekten en beğendiğim ülke olarak İzlanda ve Küba'yı saymadan geçemem. İzlanda, Küba ve Danimarka diyor. Ben de Türkiye diyorum. Şu yüzden böyle gittiğim yerlerde farklı dünyalara geçmeyi çok seviyorum. Çok keyif alıyorum. İzlanda o yüzden yani o ayrı bir gezegen zaten. Yani Küba hakeza, o da bir anda zamanda yolculuk yapıyorsunuz. Bir anda 1960'lara 70'lere sürükleniyorsunuz. Ama Türkiye'nin her köşesi birbirinden çok farklı ya. Yani Güneydoğu'ya gidiyorsun, sanki başka bir ülke seyahat etmiş gibi oluyorsun. Kapadokya'ya gidiyorsun, bir anda farklı bir gezegene ışınlanıyorsun. Çok büyük bir ülke. Evet ya, Ege sahillerinde tamamen bambaşka bir hava var. Hatta Kuzey Ege farklı, Güney Ege birbirinden farklı. Karadeniz bambaşka bir yer. Böyle tek ülke içerisinde 10 ülke havası yaşattığı için Türkiye diyorum. Ne durumdasın? Çok üşüdüm. İyi görünüyorsun ama ya, bayağı korunaklısın. Çok üşüdüm. Evet, sıradaki soru. En zorlandığın ülke? En zorlandığım ülke. Ya Çin. Dil konusunda zorlandığımız için onu diyebiliriz. Ama onun dışında Hırvatistan ya. Yani aslında zorlanmadık günün sonunda ama zorlanacakmışım gibi hissettiğim ülke diyeyim. Ülkeye indik. Zadar'a gitmiştik. Havaalanında indik. Böyle taksiciyle anlaşmaya çalıştık.
İşte asla ve asla taksimetre açmıyorlar. Hepsi pazarlık yapmak istiyor ama hiçbir İngilizce bilmiyor falan. Böyle bir kaosla şehir merkezine inmiştik. Ondan sonra otele giriş yapacağız. Kapısını bulamamıştık. Ev sahibini aramıştık. Ev sahibiyle anlaşamamıştık. Ondan sonra ev sahibiyle buluştuk neyse. Oda konusunda anlaşamadık falan. İlk akşamımız ya ilk 2 saatimiz diyeyim tamamen bir kaos şeklinde geçti. Ya böyle uçağa atlayıp eve geri dönmek istemiştim yani. Sonrası öyle değildi ama böyle en zorlanacakmışım hissi veren ülke Hırvatistan'dı. Kötü başlayıp güzel devam eden bir ülke. Evet ama yine dile bağlanıyor yani. Hani Çin gibi o da biraz dile bağlanıyor. Benim de cevabım benzer olsa da farklı bir ülke. Benim için de kötü başlayıp güzel devam eden bir ülke oldu. Ben Kopenhag, Danimarka diyorum yine. Enteresan bir şekilde. Çünkü benim en sevdiğim ülke. Yaşamak istediğim ülke aynı zamanda. Ama ben gerçekten hani en çok zorlandığım yer Kopenhag oldu. Ama sebebi Kopenhag'la alakalı değil, tamamen benimle alakalı. Ben 22 yaşıma kadar, yani üniversiteden mezun olana kadar hiç yurt dışına çıkmadım. İlk yurt dışı deneyimimi ben Kopenhag'da yaşadım. Üniversiteyi bitirince oradaki bir MBA okulundan, bir yüksek lisans programından kabul aldım. Ve oraya gittim. Bir senelik programdı. Muhtemelen ilk gidişimde ben orada 3 ay kalacaktım. Hani Eylül ayında gittim. Muhtemelen işte Christmas tatilinde Aralık gibi Türkiye'ye tekrar dönecektim. Bu bana biraz herhalde zor geldi. 3 ay bir yere gitmek zor geldi ve ben gittiğim ilk hafta böyle bir memleket hasreti çektim. Zorlandım ettim ve sonrasında bir şekilde bir süre sonra geri döndüm. Gerçekten benim için herhalde en zorlandığım ülke deneyimi Kopenhag olmuştur. Ama tabii ki bu sonrasında... Yani havlu attın. O dönem havlu attım ama şu anda zaten az önce sorularda çıkmıştı. Benim hani en beğendiğim ülkede, yaşamak istediğim ülkede hani herhalde Kopenhag'tır. Kötü başlayıp güzel devam eden deneyimlerden birisi oldu. Zorlandım ama ben Kopenhag'ı çok seviyorum. Evet, kağıtlarımız azaldı, sorularımız tükeniyor, yeni soru geliyor. En komik anı. En komik anı. Aklıma bir şey geldi ama bu anı bence senin için en komik anı, benim için biraz trajikomik bir anı. Karada, Tara Canyon deyince hatırlarsın, bir zipline deneyimimiz olmuştu. Şöyle ki şimdi benim yükseklik korkum var. İzmir'de yaşadığımız ev 5. katta ve ben balkondan bile aşağıya bakmaya böyle biraz tedirgin oluyorum. Karadağ'da Tara Canyon'dayız. Tara Canyon bu arada dünyanın en derin 2. kanyonu. Grand Canyon'dan sonra en büyük, en derin 2. kanyon. 1 kilometre derinliğe sahip ve Selen orada zipline yapmak istedi. Yani bir zirveden diğerine zipline'le geçmek istedi. Benim tabii ki böyle bir şeyle işim olmaz. Dedim sen yap yani, sen takıl, ben izlerim seni. Neyse işte çıkıyoruz zipline yapılacak yere. Son böyle 100 metre falan kaldı. Dedim hadi ben de yapayım. Ya ne olacak? Hadi katılayım ben sana, eşlik edeyim. Neyse ben hani olmayacak bir işe gireyim dedim. Ya neden korkarsan başına o gelir ya. O oldu. Şimdi biz zipline'e bindik. İşte neyse bizi bağladılar, ettiler. Bizi böyle oradan sallayacaklar ama öyle bir şey ki. Şimdi bir zirveden bir zirveye 1 kilometre. Yani 1 kilometrelik bir yolculuk yapıyorsunuz ve bu 1 dakika sürüyor. Yani o kadar hızlı gidiyorsun ki böyle arabayı düşünüyorsunuz 60 kilometre böyle saatle gidiyorsunuz gibi bir şey. Aslında bayağı hızlı bir seyahat var. Ve kanyonun ortasında yere kadar 1 kilometrelik bir yükseklik var. Yani benim işim olmaz böyle bir şeyle. Biz bindiğimizde bize şunu dediler, hani olur yani bir platformdan sizi atıyorlar, ilerideki platforma gidiyorsunuz. Hani olur da diğer platforma ulaşamazsanız size orada bir ip atacaklar dediler. O ipi tutun. Ben de tamam tutarız dedim. Çünkü öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani sonuçta gidiyorsun, varıyorsun diğer platforma. English, Ruski. English. If you stop before, they will give you a rope. You catch the guys pulling it. Okay? Okay. Understand? Yolun ortasında durursak bize bir ip verecekler. Neyse biz başladık böyle gidiyoruz, güzel falan, hani hoş.
platforma yaklaştık. Benim hız yavaşlamaya başladı. Ben böyle yavaşlıyorum. Platforma daha var, ben durdum. Adam beni görünce ileriden böyle bir ip halat fırlattı. Tabii ben o kadar uzağım ki platforma, hiç alakası yok. Adamın attığı yerle benim olduğum yer arasında alakası yok. Tutamadım tabii haliyle ve ben geri gidiyorum. Tabii bu şey değil, mekanik bir şey ya, böyle hani elektrikle gitmiyor. Yani ben böyle kanyonda fırlatılmış gelmişim yani. Tabii platforma çıkamayınca geri gitmeye başladım. Gidiyorum ve gittikçe de hızlanıyorum. Ben neyse döndüm. Kanyonun ortasına kadar geldim. O sorun değil de ben şeyi çok net hatırlıyorum. Hani ilk başta adam bana demişti yani, hani olur da platforma ulaşamazsınız, size biri halat atacak, onu tutun. Okey ama orada halat atan adamın ben tutamadıktan sonraki o suratını gördüm ya, böyle adam eyvah dedi yani, hani sanki o olay ilk defa yaşanıyormuş, daha hiç böyle bir şey yaşanmamış gibi bir surat ifadesi gördüm herifte ve ben çok tırstım. Ben böyle geri gidiyorum, hızlanıyorum falan. Eyvah dedim, ne olacak yani şimdi? Neyse ben kanyonun ortasına geldim. Bir platform 500 metre ileride, bir platform 500 metre geride, aşağısı 1 kilometre ve ben apartmanımız 5. kat demiştim, hatırlarsanız aşağı bakamıyorum. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Aşağı bakamadım. Böyle hatlar var, arkadan sürekli zipline geliyor. Ben düşünüyorum ki arkadan biri daha gelecek şimdi, bana çarpacak. Çünkü ben normalde benim oraya çıkıp varmam gerekiyordu ki arkadan birisi gelsin. Ben böyle şey yapıyorum, hani böyle tuttum kendimi, arkadan biri gelince böyle hani acımasın, hani böyle eğilsem mi, dik mi dursam, böyle kapansam mı falan, onların hesabını aşağı kesinlikle bakamıyorum. Neyse tabi zaman geçti, bu sefer alışmaya başladım ve arkada aşağıya bakmaya başladım. İnanılmaz güzel bir manzara var. Tara işte nehri akıyor. Çok güzel bir manzara ve ben fotoğraf çekemedim. Niye çekemedim? Çünkü ben yüksekten korktuğum için bütün cüzdan, telefon ne varsa Selen'e vermiştim. Selen de platformdan beni izliyordu. Hatta o görüntüleri birazdan veririz. Burada izlersiniz. Ama şöyle güzeldi. Hani normalde o parayı, yani bir para veriyorsunuz ve sadece 1 dakikalık bir deneyim için veriyorsunuz. Ben o platforma varamadığım için ve 10 dakika o kanyonun ortasında beklediğim için ben o parayı 1 dakika değil 10 dakika için verdim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Biz bir daha oraya gidersek bu arada ben özellikle o platforma varmam. O ipi tutmam ve geri tekrar kanyonun gerisine gelirim. Ve o deneyimi tekrar yaşarım. Neyse bir adam geldi, işin özeti. Oradan manuel bir şekilde böyle bir makarayla kendini sara kendine geldi, bana bir ip verdi. Ben o ipi tuta platforma ulaştım. Şimdi gelin isterseniz o görüntüleri bir izleyelim. Şu an Şükrü'yü kurtarmaya gidiyorlar. Şükrü kanyonun ortasında kaldı. Kanyonun ortasında Şükrü asılı. Sarı tişörtlü adam onu kurtarmaya gitti. Hala Şükrü'ye ulaşamadılar. Ulaştı. Evet, Şükrü'ye şu an ulaştılar. İnşallah geri gelebilecek. Bekliyoruz Şükrü'yü. Babbo non come puoi vedere da lì che c'è successo sta roba? Ma quanta gente è andata e venuta, è capitato a lui. Niye durdu ki? Bir şey yaptı herhalde. İpi durdurdu. Hani ayaklarını mı indirdi acaba? Non so, a me mi ha detto di tenerli. Evet. Nemmeno Bak, piegati. evet şu an Şükrü'yü çekerek getiriyorlar. Adam makarasıyla Şükrü'yü eliyle getiriyor. Evet, Şükrü neredeyse ulaştı. Şükrü gelene kadar 3 kişi daha geldi. Böyle küçük çocuklar gelebiliyor. Ama Şükrü gelemiyor. Bak o kadın da yavaşladı. Bak o da kalacak. Bence ayağını şey yapıyorsun. Bak o da kalacak. Vedi i piedi. Devono stare dritti. Şükrü'ye o ipi uzattılar. Şükrü onu da tutamadı herhalde. Dai, salvataggio di tutto.
Lui è arrivato sano e salvo. Evet, Şükrü ulaştı. E questo qui è l'eroe che è andato a salvarlo. Evet, Şükrü'yü kurtaran Çocuk. kişiyi çektik. Evet, Şükrü de geldi. Başka hani böyle anlatması değil ama belki yaşaması komik olan bir anı diyelim. İzlanda'da bulduğumuz ganimetler oldu. İzlanda enteresan bir yerdi. Böyle mesela yolda bere buluyorsun. İşte Şükrü'nün böyle pek İzlanda şartlarına uygun olmayan bir beresi vardı. Onu da ikinci günde kaybetmişti. Sonra otoparkta kendine çok güzel böyle Icelandic kulaklıklı falan bir bere bulmuştu. İşte onu kaptı, cebe attı. Sonra biraz daha gittik, daha tarz bir bere buldu mesela. İşte onu gitti cebe attı filan. Sonra işte 5. günümüz filan belki işte bir şelale ziyareti yapıyoruz. Orada fotoğraf filan çekiyoruz. Fotoğraf çekiyoruz. Yanımızda da başka bir çift var. Bir baktık yerde böyle bir çift eldiven. Böyle çok güzel termal eldivenler. Böyle outdoor sporlar için. Gayet de güzel böyle üst üste konmuşlar. Onları da böyle aldık. İşte cebe attık falan. İşte gidiyoruz. Sonra belki o akşam filan. Dedik ya dedik ne kadar güzel dedik. Eldiveni de öyle bulduk dedik. Sanki dedik birisi onu oraya koymuş gibi. Hani düşürmüş gibi değil. Çünkü ikisi birden bir de üst üste böyle yan yana duruyorlar. Sonra dedik dedik yanımızda dedik fotoğraf çeken çift olabilir mi acaba? Hani onlar fotoğraf çekmek için eldivenini çıkardı, yere böyle koydu. Biz de onlar orada fotoğraf çekerken onların yanında eldivenlerini adamların çaldık yani. Yapacak bir şey yok ama bu hala bilinmiyor yani. Biz onları çaldık mı? O eldivenini çaldığımız adamlar o adamlar mı? Bu 5 yıldır gizemini koruyan bir muamma. Ya o şey çok komikti gerçekten. İlk dediğin konu var ya, bere konusu. Yani süpermarkete girmiştik. Ben girerken beremin olduğunu hatırlıyorum. Orada bir yerde çıkarmışım herhalde. Masada bir yerde bıraktım beremi. İşte neyse bir yere gittik, arabaya bindik. Gittik, indiğimiz yerde fark ettik ki bende bere yok. Dedim ki ben en son süpermarkette görmüştüm beremi. Oraya geri dönelim. Çünkü mümkün değil yani. Daha 10 gün falan kalacağız. İzlanda'da beresiz mümkün değil. Döndük, otoparka park ettik arabayı. Amacımız yani inip tekrar süpermarkete girip içerisinde soracağız hani bere gördünüz mü diye. Selen kapıyı bir açtı, otopark değil, Selen kapıyı açtı arabanın. Bir yerde bir tane bere var. Bayağı da bir Icelandic bere, hatta onun fotoğrafını gösterelim. Yani benim beremden çok daha güzel bir bere. Baktı burada bir bere var, ister misin bunu dedi. Dedim bu çok daha güzelmiş dedi, devam ettik. Hani hiç arabadan bile inmedik. Selen aldığı yerden bereyi, biz devam ettik yola. Ve ben İzlanda'ya o bereyle devam ettim. Şu an İzlanda'da en çok merak ettiğim yerlerden birindeyiz. 1973 yılında düşmüş bir Amerikan uçağının enkazındayız şu an. İç kısmındayız. Birazdan dışarıya da bakacağız. Ya evet ya böyle atkı falan buluyorduk mesela sağda solda ama bu atkı güzel değilmiş daha güzelini buluruz falan diye almıyorduk yani onları. Sıra bende, çekiyorum. Hadi bakalım. Gördüğün en güzel bar pub. Londra Gordon's Wine Bar. Bir şeyin içinde mahzen gibi böyle bir mağara gibi mahzen gibi bir şeyin içerisinde çok güzel şarapları ve çok güzel şarap eşlikçi tabakları var. Fiyatları da fena değildi bu arada. Ya evet yani adamdan mesela işte bir peynir söylüyorsun işte hatırlamıyorum yani peynir işte kaç para ama adam böyle bayağı kalıbıyla falan kesip veriyor. Yer bulması acayip büyük bir sıkıntı. Orada böyle bayağı bir şeyde erkete yatıp böyle beklemek gerekiyor. Birisi kalksın da onların yerini kapayım falan diye. Ama beklemeye değen güzel publardan bir tanesi. Pub değil bar. Valla cevabına katılıyorum. Ben sana soruyu sorarken sadece aklıma farklı iki cevap gelmişti. Aslında ben de bir ekleme yapayım Gordon's Bar'a. Macaristan'da hatırlar mısın? Budapeşte'de Zipla-Kert vardı. Yani Macaristan'da şey var. Bu harabe pub, ruin pub konsepti çok yaygın. Birçok örneği var ama uzak ara en iyisi Zipla-Kert. Birkaç fotoğrafını paylaşalım. Yani gerçekten çok güzel bir yer. Çok orijinal bir yerdi. Biz çok beğendik. Hatta birkaç kere gitmiştik.
Onun dışında Belçika tabii bar pub deyince ve bira deyince akla gelen ilk ülkelerden birisi Belçika. Delirium Cafe vardı. Orası da aklıma şu yüzden geldi. İnanılmaz bir bira çeşitliliği var. Biz gittiğimizde bir menüsü vardı. 256 sayfa, hatta menüyü satın aldık. 2004 çeşit birası vardı. 2004 farklı çeşit bira. Yani 2000 üzerinde bira inanılmaz bir şey. Yani bu hani eşi benzeri olmayan bir yer. O yüzden hani Delirium Cafe'de inanılmaz güzel bir deneyimdi benim için. Evet, son sorular geliyor. En güzel manzara. En güzel manzara. Aklıma iki şey geldi ama aynı sebepten dolayı geldi. Böyle yeşil ve mavinin birleştiği yerler hep böyle gözümün önüne geldi. Birincisi Kotor. Hani o Kotor Kalesi'ne çıkmıştık. O Kotor Kalesi'nden böyle bir Kotor Körfezi'ne bakıyorduk. Çok güzel bir manzaraydı. Herhalde Kotor Körfezi söyleyebilecek güzel bir cevap. Bir de Assos. Evet. Assos kesinlikle hani benim hayatımda gördüğüm en güzel manzaralardan birisiydi. Kotor ve Assos diyorum ben. Evet, Assos'a ben de katılıyorum. Assos'a 2 defa gitmiştik. Bir defa Behramkale'ye turistik bir gezi, yani antik şehir gezisi falan olsun diye Behramkale'ye gitmiştik ve Behram köyüne gitmiştik. Bir de geçtiğimiz sene 2020-2021'e bağlayan yeni yılda 4 günlük sokağa çıkma yasağını değerlendirip sokağa çıkma yasağı başlamadan önce 31 Aralık gecesi Kozlu köyünde bir taş evde kalmıştık. Onun da manzarası şu yüzden çok hoşuma gitmişti. 31 Aralık günü tabii yarım gün mesai vardı, çalıştık vesaire falan. O yüzden Kozlu köyüne vardığımızda hava karanlıktı. Hiçbir şey görememiştik. İşte yeni yılı kutladık. İşte evde yedik içtik falan. Ondan sonra sabah 1 Ocak yeni yılın ilk sabahı uyandık. Pencereden bir baktık. Bütün Edremit Körfezi ayaklarımızın altındaydı. O yüzden Assos'a katılıyorum. Ama ben aslında gün batımcıyım. Gün batımı manzarası severim. Yani yeşille maviyi severim, evet eyvallah, ama bir de o mavinin üstüne gün batarsa daha da çok severim. O yüzden Zadar diyorum. Hırvatistan Zadar. Ben de Zadar'cıyım. Zadar'ı severiz. Evet. Son 2 soru kalmış. Çekiyorum. En orijinal şey. Gördüğün en orijinal şey. İzlanda Diamond Beach. Ha. Yani plajın kendisi siyah zaten. Lavlardan oluştuğu için siyah bir plaj hayal ediyoruz. Üzerinde de elmasa, pırlantaya benzeyen kopmuş buzul parçaları var. Hatta plajın açıklarında yüzen kırık buzullar var. Ya bundan daha orijinal bir şey ben hayal edemiyorum yani. Valla İzlanda kısmına katılıyorum. İzlanda'da orijinal çok şey vardı aslında. Diamond Beach'e 2 ekleme yapayım. Bu buz mağarası gerçekten çok enteresan bir yerdi. Bir de geyserler gerçekten çok orijinaldi. Onun dışında İsveç'te Skansen diye bir yere gitmiştik. Hatta dünyanın ilk açık hava müzesi. Orası da çok enteresan bir yer. Eğer Stockholm'e gidecek olursanız mutlaka Skansen'de uğrayın. Küba tabii ayrı bir konu. Hani orijinal deyince yine Küba aklıma gelen şeylerden birisi oldu. Zamanda yolculuk resmen Küba. Ama ben bu soruya farklı bir cevap vereceğim. Venedik diyorum. Venedik. Niye Venedik diyorum biliyor musun bak? Çok enteresan bir şey. Hani bu havaalanında bavul bekliyorsunuz ya, böyle hani her şey bitiyor, en son geliyorsunuz baggage claim denilen yere, böyle bavullar dönüyor, siz bavulunuzu bekliyorsunuz. Çok sıkıcı bir yer. Yani gelmez hatta, böyle en son sizin bavul gelir, böyle sıkılırsınız o an. Bu adamlar da bu işi çok eğlenceli bir hale getirmişler. O bavulların aktığı bandı
bir hani rulet masasına çevirmişler. Böyle kırmızı siyah şeklinde akıyor. Üzerinde numaralar falan var. Ve hani böyle bavulunuzu beklerken böyle bahis oynuyorsun. Yani böyle hani bavul kırmızıdan mı gelir, siyahtan mı gelir, tek mi olur, çift mi olur? Bahis oynarken bir anda vakit geçiyor, bavulun geliyor. İşte kazandım, kaybettim falan muhabbet derken bir anda bakmışsın havandan çıkmışsın. Ufak bir detay ama bence çok orijinal. Evet. Ve son soru. En çok görmek istediğin yer, ülke. Yasin sen videonun başına bahsettin hani seyahat planlarımızdan. Hani üzerinde çalıştığımız, şu an planladığımız 2 tane seyahat var. Biraz hani ne zaman olacağını bilmiyoruz ama yakın zamanda olmasını hedefliyoruz. Güney Amerika ve Güney Asya. Aslında bu 2 seyahat beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden her iki yerden biraz sembolik ülke seçmek istiyorum bu soru için. Güney Amerika için Kolombiya diyorum. Güney Asya için de Hindistan diyorum. Hani şu an için herhalde benim en çok görmek istediğim 2 ülke Kolombiya ve Hindistan. Kolombiya'ya Kolombiya'ya katılmıyorum. Yani Güney Amerika'dan bir şey seçeceksem Peru derim. Hani. Ama ben Trans-Sibirya Ekspresi demek istiyorum. Trans-Sibirya Ekspresi ile Rusya hani görmek isterim, deneyimlemek isterim. Nedenini bilmiyorum aslında çünkü ben uzun yolculuk da hiç sevmem aslında. Kendimi de hani böyle bir hafta, 10 gün, 15 gün falan süren bir tren seyahatinde de hayal de edemiyorum çok fazla ama bilmiyorum ya, olayın böyle çok nostaljik bir boyutu var gibi geliyor. Hani sanki o Trans-Sibirya Ekspresi'ne bineceğim, Dostoyevski'yi ziyarete gideceğim falan gibi hissediyorum herhalde yani. Öyle bir his. Şimdi bu soru cevaplara bakınca gerçekten çok güzel anılar biriktirmişiz ama sonuçta bunların hepsi geride kaldı. Biz Maps and Bags olarak yeni anılar biriktirmek için yeni seyahatlere çıkmaya hazırız. Eğer siz de bizimle seyahat etmek istiyorsanız takipte kalın.